Merhaba, iyi günler. Kürdistan referandumu pazartesi günü yapıldı ama daha çok uzun süre konuşulacağı benziyor. Türkiye bunu birinci derecede ilgilendiren ülkelerden birisi olarak Türkiye'nin şu ana kadar baktığımız zaman bu referanduma yaklaşımının ne referandumu gerçekleştirenler için ne de Türkiye için sağlıklı olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Bir koalisyon oluştu, bir red koalisyon oluştu, bir kırmızı çizgi üzerinden, devletin bekası üzerinden oluşan bir koalisyon var ve bu koalisyonda şu anda gördüğümüz kadarıyla 3 parti öne çıkan parti, HDP dışında bütün partiler birleşmiş durumda. Türkiye'deki medyanın önemli bir kısmı birleşmiş durumda. Örneğin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da bir gece ansızın gelebiliriz sözünü tekrarlaması Salı günü birbirinden farklı gibi gözüken aslında çok da farklı olmayan 8-10 gazetede aynı şekilde manşetten çıkartıldı. Bu bir haber boyutuyla değil de bir fonksiyonel yani bir tehdit boyutuyla çıkarıldı. Şu hususu biliyoruz. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın bir zamana kadar Barzani ile çok yakın ilişki içerisindeydi. Daha önce Esad'la olduğu gibi ya da daha önce Gülen cemaatiyle olduğu gibi ve bu sefer de aldatıldığını söyledi. Açık söylemek gerekirse benim açımdan baktığım zaman Fethullah Gülen'le ya da cemaatiyle ya da Beşar Esad'la kopmasını anlayabilirim belli bir yerden sonra. Ama Barzani ile Mesut Barzani ile bu kopuşu gerçekten çok anlaşılır bir şey değil. Bu aslında Türkiye'de Türkiye'yi yönetenlerin ki Erdoğan başta tabii nasıl bir kriz içerisinde olduklarını bize gösteriyor. Türkiye'nin yakın bir zamanda komşularıyla sıfır problem derken problemsiz olduğu yegane komşusuyla da çok ciddi bir krize girmiş durumda. Bu krizi yürütebilmek için de yakın bir zamana kadar problemli olduklarıyla iyi ilişkiler kurmaya, ittifaklar kurmaya çalışıyor. Tahran'ı bir yere kadar anlayabiliriz ama Bağdat'la kurduğu ilişki, Irak ordusuyla ortak tatbikat gibi olaylar gerçekten çok yadırgatıcı. Çünkü Türkiye uzun bir süredir, belli bir süreden itibaren Bağdat'ın mezhepçi politikalarına karşı çok güçlü olmayan, örgütlü olmayan Sünnileri bir anlamda koruyabilmek için, Sünni Arapları koruyabilmek için belli bir gücü olan, örgütlülüğü olan ve ekonomik gücü olan, petrolü olan en azından, doğal kaynakları olan Kürt bölgesiyle iyi ilişkiler kurmuştu. Yakın bir zamana kadar Bağdat'a rağmen Erbil'le çok net ilişkiler geliştiriliyordu. Çok stratejik olarak tanımlanabilecek ilişkiler geliştiriliyordu. Şimdi birdenbire Türkiye, Bağdat var, biz Bağdat'ı muhatap alırız gibi bir noktaya geldi. Bu gerçek anlamıyla bir politikasızlıktır ve ya da var olan politikaların iflasıdır. Her neyse, dış politikada bu yaşanan olaylar, Türkiye son dönemde dış politikada zaten sürekli bir noktadan bir başka noktaya savruluyor. Belli bir yere kadar bunun zararlarını, hasarlarına bir şekilde bu toplum karşılıyor. Bunun bedelini ödüyor ama bu seferki Irak'ta yaşanan, Irak Kürtleriyle yaşanan meselenin faturası sadece bir komşu ülkeyle ya da komşu bir halkla yaşanan bir kriz değil, doğrudan Türkiye'yi birinci derecede ilgilendiren bir kriz. Çünkü biliyoruz ki bu insanlara Kürt oldukları için karşı çıkılıyor. Yani Kürt kimlikleriyle kendilerine yeni bir statü elde etmek istemeleri nedeniyle karşı çıkılıyor. Onlar aç bırakılmakla, bir gece baskına uğramakla tehdit ediliyor. Ve tabii ki Barzani'ye ya da Irak'ta Kürtlere yönelik olarak bu meydan okumalar Türkiye'deki Kürtleri de doğal olarak birinci derecede etkiliyor. Bunun bir örneğini Kobani zamanında görmüştük.
Erdoğan'ın o tarihte sürekli tekrarladığı Kobani düştü, düşecek yaklaşımı ki son anda Amerika Birleşik Devletleri'nin de baskısıyla bu politikasından vazgeçmek zorunda kaldı. Ama başta Kobani'de YPG-PYD'nin IŞİD karşısında yenileceği varsayımı üzerine izlediği politikaların Türkiye'de Kürtlerde çok olumsuz etkiler yaratmış olduğunu görmüştük. Çok iyi hatırlıyorum o tarihlerde seçim zamanlarında Diyarbakır'da izlediğim Erdoğan'ı izlerken miting meydanında konuştuğum kendilerini AK Parti olarak tanımlayan, Erdoğan'ı seven insanlar olarak tanımlayan Kürtlerin çok ciddi bir şekilde bu husustan yakındıklarını ve dış Türklere gösterilen ilginin Türkiye dışındaki Kürtlere gösterilmiyor olmasından nasıl rahatsız olduklarını, buruk olduklarını söylediklerini hatırlıyorum. Orada diyelim ki PKK'ya yakın ya da PKK çizgisinde bir hareket vardı. Ama şimdi PKK ile ilişkisi olmayan, hatta Ankara'nın PKK'yı dengelemek için kullandığı, partner olarak seçtiği ve de Türkiye'de Kürt meselesine sahip çıkmakla beraber PKK'ya mesafeli olmak isteyenlerin birinci derecede tercih ettiği Irak Kürdistan Demokrat Partisi ve lideri Mesut Barzani'ye yönelik yaklaşımlar, bu sert çıkışlar kesinlikle Türkiye'de çok ciddi yeni travmalara ve yarılmalara yol açıyor. Yayının başlığını Kürtlerin kalbini ve zihnini kazanmak olarak kullandım. Bunu özellikle Amerika Birleşik Devletleri çok kullanılan bir laftır. Bir yerde özellikle Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül sonrasındaki tartışmalarda İslam dünyasıyla olan, İslam dünyasına yönelik politikalar tartışıldığı zaman hep bu kavramı ortaya atarlardı. O da bu El-Kaide ile mücadele, global terörle mücadele ederken Müslümanların kalbini ve aklını, zihnini kazanmak diye söylerlerdi. Beceremediler, o ayrı. Türkiye'nin de önünde çok ciddi bir Kürtlerin kalbini ve zihnini kazanma sorunu var. Bu aslında Cumhuriyet'in ilk anından itibaren var. Son yıllarda çözülür gibi olmuştu çözüm süreçleriyle ama bu iptal edildi ve şu anda Türkiye'de Kürtlerin kalbi kırık, Kürtlerin zihni çok ciddi bir şekilde bulanık. Yakın bir zamana kadar Türkiye'de ayrılıkçı yaklaşımların geri planda olduğunu biliyoruz. Burada tabii Abdullah Öcalan'ın ulus devlet fikrine karşı çıkmasının çok birinci derecede etkili olduğunu biliyoruz. Onun geliştirdiği bir takım önermeler vardı ve bunlar bayağı bir yaygındı. Ve hatta öyle ki Irak'ta özellikle bağımsızlık fikrini ısrarla savunan Barzani ve çevresinin de rahatsız edecek ölçüde güçlü bir yaklaşımdı. Ama artık Türkiye'de hem çözüm sürecinin iptal edilmesi, hem Öcalan'ın mutlak anlamda tecrit edilmesi, hem de şu anda yaşananlar Türkiye'de de ayrılıkçı, ayrı bir devlet kurma fikrinin tekrardan güçlenmesine yol açıyor diye düşünüyorum. Bu benim kişisel gözlemim. Burada bir kırık kalp var, bir bulanık zihinler var. Türkiye Kürtlere, kendi Kürtlerine ve Suriye'deki Kürtlere, Irak'taki Kürtlere, belki yarın İran'daki Kürtlere somut olarak bir şey söylemiyor, önermiyor. Şimdi referandum sürecinde Haziran ayında deklare edilen referandumun yapılmasına 1 hafta 10 gün kala Ankara'nın gayreti genellikle biz verili Irak Anayasası'nın gereklerinin yerine getirilmesi için size Bağdat nezdinde garantörünüz olabilirizden öteye gitmedi. Birincisi Kürtlerin var olan anayasadan ne kadar memnun oldukları meselesi bir tartışma konusu. İkincisi de Bağdat yönetimi elinde tutan Şiilerin ki bayağı bir mezhepçi bir çizgide olduklarını yıllardır gözlüyoruz.
maalesef. Onların nasıl bir güvence verebilecekleri, bu güvencenin kimlerin teminatında olacakları ve Kürtlerin buna nasıl ikna olacakları gibi bir mesele var. Hem bir yandan anayasanın kendisi tartışmalı ama diyelim ki anayasayı kabul ettiler, bunun hayata geçirileceğinin garantisini ne Bağdat verebiliyor, vermiyor da açıkçası. Çok da fazla bu konuda gayretli gözükmüyor. Ancak diğer ülkelerin de bu konuda bir garantör olma gibi bir hususlarının, iddialarının da ne derece gerçekleşeceği şüpheli. Dolayısıyla burada iki şeyi birlikte yürütebilmesi gerekiyor. Bölgede ki güçlerin, bölgesel güçlerin, Türkiye'nin, İran'ın başta olmak üzere ve bir anlamda da Bağdat yönetiminin Kürtleri eğer kaybetmek istemiyorlarsa, Kürtlerde ayrılıkçı fikirlerin güçlenmesini istemiyorlarsa, onlarla barış içerisinde yaşamak istiyorlarsa onların onlara karşı ayrımcı üsluplardan, tavırlardan, tehditlerden vazgeçmeleri gerekiyor. Gerçekten bir kardeşliği, artık bu din üzerinden mi olur, başka konularda mı olur, çıkar birliği üzerinde mi olur, bir kardeşliği ama aynı zamanda da onların ikna olabileceği bir statüyü, bir değerler manzumesini, bir takım somut kurumları, ilkeleri saptamaları gerekiyor. Yani şu ana kadar Türkiye'de olan nedir? Türkiye'de olan hepimiz kardeşiz. Zaten ne sorun var? Herkes istediğini oluyor gibi basit cevaplar. İşte Türk-Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir yaklaşımı ya da İslami camiadaki ümmet yaklaşımı ya da solda ki çok ilginç bir şekilde sol hareketin içerisinden kendini sosyalist diye tanımlayanlar da dahil olmak üzere en çarpıcısı onlar zaten ki sosyalist hareketin temel ilkelerinden birisi ulusların kaderlerini tayin hakkı olarak bir klişe olarak yerleşmiştir. Orada dile gelen Kürtlerin her türlü statü arayışını, her türlü kazanım arayışını emperyalizmle ilişkilendirmeye çalışma yaklaşımları bunlar artık hiçbir işe yaramıyor. Hiçbir fonksiyonu kalmadı. Bu emperyalizm meselesi gerçekten çok ilginç. Bir zamanların çok gündemde olan bir kavramı iken uzun bir süre çok fazla kullanışlı olmayan bir kavram Türkiye'de ve dünyada da böyle. Ama ne zaman özellikle Kürtler söz konusu olsa, mesela ilk Körfez Savaşı sıralarında Kürtlere Irak'ta bir korumalı bölgenin uçuşa yasaklı bölge ardından federasyona kadar giden şey sağlandığı zaman da bu çok dile getirilmişti. Emperyalizm oyunu olarak dile getirilmişti. Şimdi de Kürtler bir şey yapmak istedikleri zaman referandumla birlikte yine emperyalizm hızlı bir şekilde gündeme sokuldu. Tabii onun yanında emperyalizm derken esas olarak Amerika Birleşik Devletleri kastediliyor. Ama onun yanında şimdi çok kullanışlı bir İsrail malzemesi de var. İlginç bir şekilde İsrail malzemesini solcular ve İslamcılar pekala birlikte kullanabiliyorlar. Sonuç olarak Kürtlerin bir takım arayışlarında, yanlarında emperyalistler, İsrail, Siyonist devletler vesaireler oluyor olabilir. Diyelim ki bu doğru. Bundan rahatsız olan kişilerin yapması gereken Kürtlerin taleplerini yok saymak mı? Yoksa onların yerine kendilerini öne çıkartmak mı? Kürtlere eşlik etmek için kendilerini öne çıkartmak mı? Bu soruyu çok ciddi bir şekilde sormak lazım. Ankara, Türkiye'yi yönetenler yakın bir zamana kadar gerçekten Kürtlerin kalbini ve zihinlerini kazanma konusunda çok ciddi mesafeler kat etmişlerdi. Zor oluyordu ama oluyordu. Ve birdenbire film koptu ve tekrar Türkiye'de her şey geriye saymaya başladı. Ve Türkiye hızlı bir şekilde eskilerin diline dönmeye başladı. Bu dil sadece devlette, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'da olan bir dil değil. O tabii bunu çok daha net bir şekilde gösteriyor ama o dile ya da şöyle söyleyelim,
Erdoğan'ı birçok konuda çok sert bir şekilde eleştiren birçok kişi ve çevrenin bu dil konusunda onu net bir şekilde destekliyor olduklarını görüyoruz. Bir garip yeni bir ittifak oluşmaya başladı. Bu aslında Türkiye'de öteden beri bildiğimiz bir ittifakın tekrardan değişik isimlerle, değişik adlandırmalarla tekrar hayata geçmesi. Bunlar olabilir ama bunlar olurken Türkiye'de nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan ve bu topluma ciddi bir şekilde entegre olmuş olan Kürtlerin bütün bu yaşananlara nasıl baktığını, nasıl algıladığını, bunlardan ne derece rahatsız olup olmadığını sorgulamak lazım. Eğer yapılan şeyler, atılan adımlar, söylemler, dile getirilen argümanlar sadece ve sadece Kürt olmayanları gözeterek yapılıyorsa Türkiye zaten fiilen, ruhen parçalanmaya doğru gidiyor demektir. Bence yanlış bir yoldayız. Burada oluşan bu ittifakın Türkiye'ye hiçbir hayrı olduğunu düşünmüyorum. Kazara Türkiye'nin Irak'taki referandumun ardından yapılmak istenenleri engellemeye yönelik olarak fiili bir takım somut, yani bir gece ansızın gelebilirizin özetlediği şekilde bir takım adım atmaları durumunda bunun sonucunun herkes için çok ciddi bir felaket olacağını düşünüyorum. Yıllardır dile getirdiğim bir şey var. Bir kere daha söyleyeyim. Burada da birkaç kez söyledim. Bir kere daha söylüyorum. Bölgede, Türkiye'de ve bölgede Kürtleri kazanan kendisi güçlenir. Kürtleri karşısına alanında güçlü kalma ihtimali olduğunu sanmıyorum. Bunun özellikle altını bir kez daha çizmek istiyorum. Ama sadece bu bir güç kazanma meselesi değil, aynı zamanda bir insanlık meselesi. Burada ayrımcılıktan uzak bir şekilde bakmak, dinlemek ve Kürtlerin ne istediğini, ne yapmak istediklerini, taleplerini ciddiye almak, önemsemek ve onlarla bunları konuşmak, tartışmak, müzakere etmek gerekiyor. Türkiye'de de, Irak'ta da, Suriye'de de, İran'da da artık bu bölge Kürtleri varlığını yok sayarak ya da Kürtlere sadece sembolik bir takım anlamlar yükleyerek yoluna devam edemez. Bu tüm bölge için ve tek tek tüm ülkeler için geçerli. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.